Selam arkadaşlar, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle Afili Aşk 13. bölüm 2. fragmanını konuşacağız. Biliyorsunuz yayınlanan ilk fragman üzerine görüşlerimi ve analizlerimi sizlerle paylaşmıştım. İkinci fragman dün yayınlanmış fakat hasta olduğum için bugün hem izleme hem de inceleme fırsatım oldu. İkinci fragmanda göze çarpan en önemli şey kesinlikle Muammer. Hadi şimdi videoya geçelim. Bu videoların devamı için bu videoyu beğenmeyi ve ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Fragmanın henüz ilk sahnesi. Ayşe'nin söylediği bu cümle kesinlikle gelecek bölüme ilişkin çok önemli bir detay içeriyor. Çünkü biliyorsunuz her zaman sizlerle bunu konuşmuştuk. Ayşe Kerem'in onu sevdiğinin farkında ve Kerem pot kırdığında bu durumdan daha emin oluyor. Bu durum ikili arasındaki ilişkinin geleceği açısından çok önemli. Çünkü Ayşe'ye karakter olarak baktığımızda gerçekten elde edilmesi zor bir karakter ve kimseye kolay güvenmiyor, buna Kerem de dahil. Geçtiğimiz bölümde Kerem'le o kadar güzel vakitler geçirmesine rağmen Kerem'in eskisinin söyledikleri yüzünden tüm bu yaşananları unutmuştu. Bu bakımdan Kerem'in aslında Muammer'i dövmesi ikilinin ilişkisi için güzel bir şeye neden olabilir. Fragmanın ilk sahnesinde Ayşe şu cümleleri söylüyor. Sahte karısı için adam döven biri gerçekten evlense kim bilir neler yapar, değil mi? Bu cümleye Kerem'in verdiği tepkiye istemsizce çok güldüm. Gerçekten bu cümle karşısında söylenecek hiçbir söz yok. Kerem'in burada çok akıllıca bir cevap vermesini bekliyorum ama işi gerçekten çok zor. İkili arasındaki en büyük problemlerden bir tanesi yine nerede yatacağı sorunsalı. Kendi evlerinde beraber yatmayan ikili yine başkasının evinde yatak problemiyle karşı karşıya. Tabi bu yatak problemi Volkan'ın evinde olmayacak çünkü bir anda sahneye dahil olan Ayşe'nin abisi var. Geçtiğimiz fragmanda biliyorsunuz Erkut ve Ayşe Kerem arasında olanları ailesine anlatmıştı ve hatta Rıza'dan dayak bile yiyecekti. Ayşe'nin annesinin gönlü razı gelmemiş belli. Büyük ihtimalle Rıza da annesinin üzülmesinden rahatsız olacak ve kendisi de bu durumu hoş görmediği için onları tutup evlerine götürecek. Kerem burada görüldüğü gibi bu durumdan hiç memnun olmayacak. Çünkü Volkan'la beraber olmak için çok heyecanlıydı ve mutlu gözüküyorlardı. Evlendiğinden beri bu ikili arasındaki eski dostluğu, eski yakınlığı yaşamasına az bir zaman kalmıştı. Tabii bu bütün planları Rıza bozmuş oldu. Ayşe ve Kerem uzun zaman ardından tekrar annelerin evinde kalacaklar. En son beraber kaldıklarında biliyorsunuz Kerem ve Volkan hamile bir kadını ebe yetiştirmişlerdi. O bölümde bayağı eğlenceliydi. Bence bu bölümde de evde ikili arasında çok komik sahneler olacak. Bu bölümde Ayşe'nin odasında Kerem yine yerde yatarken Ayşe yatağında olacaktır. Bu bölüm için en çok merak edilen sahnelerden bir tanesi de aslına bakarsanız Muammer'di. Geçtiğimiz fragmanda ona dair bir iz yokken bu bölümde ortaya çıkıyor. Ceyda'nın kirli planı üzerinden harekete geçen Muammer, Kerem'e tehdit gibi cümleler savuruyor. Muammer bu bölümde Kerem'in kapısına kadar gidiyor ve enteresan bir şekilde evliliğin gerçek olmadığını savunuyor. Yani neden böyle bir girişim içerisinde onu da açıkçası tam olarak anlamıyorum. Çünkü buradan çıkarabileceği kendisine yönelik bir fayda yok. Kerem bu durum karşısında çok sinirli ve aynı zamanda Ayşe de ne sevgisinden bahsettiğini Muammer'e soruyor. Muammer hiçbir şekilde evlilik gerçek değil ve kurgu olduğunu biliyorum diyor. Bu sırada da büyük bir sürpriz var çünkü Muhsin Bey yine kalbini tutarak merdivenlerden aşağı iniyor. 2 bölümdür üst üste gelen olaylar Muhsin'i daha da sıkıntıya sokmaya başladı. Geçen bölümki olayları da nasıl aştığını bu bölümde izleyeceğiz. Ama bu kurgu olayını duyması gerçekten de işleri karıştırabilir. Muammer'in böyle bir atakla Kerem'in evine kadar gitmesini Ceyda nasıl göze aldı onu da çok merak ediyorum. Çünkü Muammer böyle bir iddiayla Kerem'in karşısına çıkması demek Ceyda'nın bittiği anlamına geliyor. Ayşe'nin ve Kerem'in evliliğini sahte ve kurmacı olduğunu bilen 2 kişi var. Bunlardan bir tanesi Volkan, bir tanesi ise Ceyda. Ceyda'nın böyle bir şey yaparak neyi elde etmeye çalıştığını tam olarak bilemiyorum. Çünkü bu durum kendisi için çok tehlikeli. Böyle bir iddia karşısında tabii ki de Ayşe ve Kerem bu işin Ceyda'nın işi olduğunu anlayacaklar. Ceyda böyle bir şeyi ses kaydı üzerinden yakalamak için mi uğraşıyor onu da bilmiyorum. Biliyorsunuz elindeki kanıtı kaybetmişti. Ceyda uzun bir süre elindeki kozu oynamıştı fakat bu taktiği işe yaramayınca farklı bir strateji uyguluyor. Bu seferki stratejisi ise Ayşe'yi özgür olabileceği alanlara yönlendirmek. Örneğin fotoğraf çekimi gibi. Ceyda böyle bir şey amaçlayarak Ayşe'nin özgür olmasını, daha farklı insanlarla tanışmasını ve hatta aşık olmasını amaçlayıp Kerem'i elde etmek istiyordu. Muammer konusunda da bence çok ümitliydi çünkü ikisinin birbirlerine karşı ilgili olduğunu düşünüyordu. Fakat ne yazık ki Ceyda büyük bir yanılgıya düşecek. Ben bu sahnede özellikle Ayşe'nin Muammer'de karşı biz birbirimizi çok seviyoruz tarzında bir şeyler söylemesini bekliyorum. Ayşe bu şekilde yaklaşarak bütün bu kafalardaki soru işaretlerini yok etmek için çabalıyor.
sağlayacaktır. Hatta baktığımızda bu ikili Muammer de çok sert tepki gösteriyorlar. Bence bunu Ceyda bile beklemeyecektir. İşleri bu raddede karıştıran tek şey Muhsin'in bunları duymuş olması. Şimdi Muhsin'in böyle bir iddia karşısında mutlaka hesabını soracağını hepimiz biliyoruz. Muhtemelen hem Ayşe'yi hem de Kerem'i karşısına alıp bunun hesabını sorup ne olup bittiğini öğrenmeye çalışacak. Bu noktada Kerem her ne kadar biz birbirimizi çok seviyoruz ve evlilik sahte falan değil dese de işler şirkette bambaşka bir boyuta dönüşebilir. Çünkü Ceyda biliyorsunuz yani mutlaka Kerem'i bununla tehdit edecektir. Muammer de böyle bir hareketle Ayşe'yi elde edeceğini sansa da yanılacaktır. Fakat ben bu olayın hemen kapanacağını sanmıyorum. Büyük ihtimalle bu süreç devam edecek. Ayşe ve Kerem'in karşısında bu sefer sadece Ceyda yok. Ceyda Kerem'i çok sevdiği ve aşık olduğu için bunları yapmıştı. Şimdi ise şartlar eşit. Çünkü bu sefer Ayşe'yi çok seven ve aşık olduğunu düşündüğümüz Muammer de işin içinde. Bana kalırsa hikayenin geleceğinde şöyle bir çıkış yolu var. Ayşe ve Kerem birbirlerini çok sevdiğini ve gerçekten de birbirlerine çok aşık olduğunu, bu evliliğin başta kurmaca olsa bile birbirlerine aşık olduklarını gösteren davranışlarında bulunmasını ve bu ikiliyi ikna etmesini bekliyorum. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim, Ceyda ve Muammer ikilisi bence harika bir kötü ikili olurdu. Muhsin konusunda başına neler gelip gelmeyeceği hakkında görüşlerimi bildiren bir video daha yayınlamayı düşünüyorum. Muhsin konusunda görüşlerimi belirten videonun gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarınızda belirtin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için yapmanız gereken kanalıma abone olmak ve bildirimleri açmak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.